Evet, merhaba arkadaşlar. Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz bugün pazar. Öncelikle hepinize keyifli bir pazar diliyorum. Geçen hafta pazar yayını yapamamıştık. Normalde o yedinci, bu da sekizinci bölüm olacaktı. Ama onu yapamadığımız için bu yedinci bölüm olacak. Karma video serisinin, pazar günlerinin vazgeçilmezi Karma video serisinin yedinci bölümünü çekiyoruz bugün. 3 tane video hazırladım size. Bir tanesi Low Bison, kamera sahne arkası görüntüleri. Diğeri Bandmate'in Secret My Lips şarkısını hatırlıyorsunuz değil mi? Tepki vermiştik. Onun kamera arkası görüntülerini izleyeceğiz. Bir de bir tane sürprizim var. Onu en sona saklayalım. İzleyici kitlemin çoğunluğunu Japon dinleyiciler oluşturduğu için onlarla ilgili bizim ülkemizde bir rock sanatçısının onlara ne kadar gidip konser verdiğini ve nasıl bilgilerle bizi Japon kültürünü anlattığını gösteren bir video var. Onu izleteceğim. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin başlayalım bakalım neler izleyeceğiz. Low Bice'dan başlayalım. Kesin Miyako. Kesin Miyako. あ、あのアクティブでこれを使ったことがあった。あ、そういうことか。 Aa, bir dakika geri alalım. Az bir şey özür diliyorum bunun için. Şuradan da şeyi düzelteyim. Çok özür dilerim bunun için. Baştan ayarlamam gerekiyordu aslında. Evet, tekrar başlayalım. Hatta en başa alalım. Konser alanı burası sanırım. Salonu. İşte hep söylüyoruz ya, ekibin arkasında bakın nasıl çalıyor. Ekibin arkasında daha fazla insan emek veriyor diye. アクティブでこれを使ったことがあった。あ、そういうことか。師匠ない。 Niye koymuş? そうやね。Aa, sahneyi hatırladım. Burada çok şarkısını dinledik. そこにも回す。回す。そう、その後ろにです。こっちから。足元。 Ne diyor? Ne atacak? Mızrak. Arkadaşlar bu arada bu zillerin çoğu benim ülkemde yapılıyor. Çok dünya çapında bir marka bu arada. Ülkemde yapılıyor. Bilgisini vermek istedim. Aa. Bir dakika ya. Çok güzel söyledi. Çok güzel yaptı. Miyako'daki tarif etmeye bakın. Evet, bunu dinlemedim. Hangi parçası bu? O hangi parçasıydı? すごかった。なんか各地によって本当全然テンションがそれぞれになんかすごいいい瞬間があって本当に感動をもらいました。
また力になりました。新生ラブバイツとしての初のツアーでもあったので、なんか本当それぞれ各地回ってなんかみんなでさらになんか団結していったかなと思います。歓声がもう本当イヤモニの奥でももう聞こえてくるぐらいなすごい歓声をもらって、なんかすごいみんな待っててくれたんだなってすごい嬉しくなりました。なんかこれまでは結構かしこまった感じとかもあったんですけど、やっぱなんかツアーってお泊まり旅行みたいなものじゃないですか。そのお泊まり旅行で打ち上げライブやった後に一緒にもうお疲れって言って一緒にこう飲んだり。Bir videoda hatırlar mısınız demiştim ya Fami çok yorgun diye. İşte bundan bahsediyorum. Normalde çok güler yüzlü ve çok aktif birisi. Orada biraz böyle şey gelmişti bana bak. Durgun gelmişti と yani. かジンギスカン食べたりとかして確実に仲が深まったなって感じがします。お客さんとのこの交流の仕方というか、私がこうやったらお客さんこうして応じてくれるんだっていうお客さんとのコミュニケーションも取れたので、得られるものはすごく多かったです。やっぱねファミちゃんはねすごい。なんかやっぱすごい頼もしいですね。もうね年齢とか本当関係な Büyük く sahne diyorsun da やっぱ bu 彼女の pazar 持ってるパワーが Budokan konseriniz す var. ごく強いものを感じるので、一緒にステージ立っててももうこっちも楽しくなっちゃうし、一緒にツアー回れて嬉しいなって思います。あっという間にファイナルまで来ちゃった。 Bu şarkıyı da dinlemedim ben. Bunu da yazar mısınız yorumlara hangisi olduğunu? と思います。あっという間に Dinlemedim. できちゃった。リアルライブ配信、完全に全世界にこう、ね、オープンで配信するのは初めてなんで、会場の皆さんも盛り上げつつ、こう配信でも盛り上げつつ、楽しんでファイナルやっていきたいなと思います。頑張るぞー。デリバ北海道とさ、そうだね。仙だっけ、まあ前のツアーで Covid nedeniyle 途中で行けなくなっちゃったから、4年半ぐらい ortasında gidemedik. Yaklaşık 4,5 yıl oldu diyor. 4年半だね。 4年ってさ、 Evet öyle bir hikaye var. Konser çok zorlu şartlarda geçmiş. O Covid değildi galiba. Fırtınadan kaynaklı çok zor şartlarda geçmiş. Ama grup çıkıp sanki orası yani dolu olmasa bile diyorum ya eminim onlar çıkıp bir kişi de olsa konserini verirdi. Yine vermişler düşündüğümüz gibi. 浜内結成してたっけ？めっちゃ初期な気がしちゃうね。なんか言っても7年以上いるもんね、一緒にね。そうなの。長くなったね。長くなったね。どうも。もうちょっと今後ともよろしく。なんで。いいファイナルにしよう最後。そう。集大成。Harika bir final yapalım. Hadi gidelim. ファイナルよろしくお願いします。お願いします。お願いします。最後の配信ございます。助走つけてもらう。今日やっていい？大丈夫。 Bak atacak. 本気でやろうとする。 Oo, çok iyi. Çok iyi. Geri geldi eline. これがいいね。ああ、まあでもまあ何もいい。おもろいね。あと15分で開場します。まさかの。15分で開場します。あ、はいはい。了解。何喋るの？何喋るの？ちょっと今撮る用のカメラマンもう一人呼んできたんで。 Bu kim? You guys look amazing. Oh my god. You're so beautiful. Bu kim? Ben tanımıyorum bunu. I'm so excited. So excited. You ready? You ready to rock? I don't want to bother you before the show.
to make you late. I'm always late for the show. No, I'm so excited to see you live in person. I've seen all the videos and watched and listened, but now I get to see you. So great. So can't wait. I don't know what you're doing, but I don't want to bother you. I'll see you on stage, yeah? What's that? Yeah, you have fun. Yeah, well, can I have a picture? I want a picture with it. Can I have one picture? Yes, of course. Okay. Can you smile? No. There's no smiling in rock and roll, you know that. Just before show. Bak. Midori'nin duruşu hep aynı. Evet. Genel olarak itibariyle hepsinin duruşu hemen hemen aynı. Bir Miyako'da bir değişiklik var. Bir de Fami biraz kendini salmış gibi ama şu üçü her zamanki duruşları sanki. Just before show. Bunu tanıyamadım ya. Kim bu? Have a good show. Yeah, rock and roll. Thank you. I'll see you. Thank you for taking time. ちゃんと約束守ってくれた。本当に来てくれると思う。もう本番。 Evet, askeri marş gibi başladı. Ve sahne kalabalık. Haruna'ya bak. Hadi kızlar. Ben bunu şey zannetmiştim bu arada. O sahne dizaynını gördüğümüzde siyah giyindikleri bir kere bir konser vardı ya. Hani şarkısı bir videolarına tepki vermiştik. Ben o konserde diye düşündüm ama değilmiş. Ona benzettim niyeyse. Hadi bakalım. Hiç bunları izlerken böyle aklıma ne geliyor? Sizin de geliyor mu bilmiyorum da. Nasıl bir his acaba? Yani o kadar insanın önüne çıkmak. Hata yapacağım mı? Yapar mıyım? Bandmate'de mesela hata yaptıklarında gülüp geçiyorlarmış. Onu bir şekilde tolere ediyorlarmış. Ama bilmiyorum yani çok zor bir sahneye alışmak çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Mesela düşünsenize şurada şunlardan bir tanesisiniz. Herhangi bir gruptasınız. Çıkacaksınız birazdan bir sürü insan var. Değişik bir deneyim olmalı. Hatta bir önceki hafta mıydı ondan öncekisi miydi demişti ya birisi Asami olması lazım. Yıllardır sahneye çıkıyorum. Her çıktığımda da aynı şeyi hissediyorum. Yani aynı korku değil de tedirginlik tarzında bir şey aksi gidecek mi gibi bir şey duymuştum yanlış hatırlamıyorsam geçmiş videolarda. Kalabalık çok iyi. Ses ta içeriye geliyor bakın. Evet bu sahneyi şimdi hatırladım. Siyah giydikleri değil doğru. Çok ilginç ya bu şarkıyı da dinlemedim daha. Fami'nin bası dinleyin. Wow, Fami'nin bası dinleyin. Bir saniye ben şuradan ses açmam lazım. Wow. Wow. Evet. Ben bu şarkıyı dinlemedim arkadaşlar.
Harun'a da selamladıysa konser başladı demektir. Aa, bu şey yanlarında fotoğraf çekilmeye gelen. Kim bu ya? Ben tanıyamadım ya. Bilenler yoruma yazsın bakayım. Çok kalabalık ama sahne. Evet. Harika yaptık. Bir daha dinleyelim orayı. Güzel bağırdı. Bakın. Right, mama. Long bite, baby. Amazing. Wow. You're incredible. You're incredible. You're incredible. No, everybody. I'm sorry. It was so. I didn't want to leave. I was supposed to leave 20 minutes ago, but I had to finish. I wanted to finish the show. Wow. So beautiful. You are out of control. All night. Haruna'yı Perfect. Everybody. Haruna'yı fark etti. Kim? Thank you for inviting me. Çok merak ettim ya. Şimdi videoyu kesmek istemiyorum. Kim olduğunu da bilmiyorum. Çok merak ettim ama. Amazing. Wow. Vocals, everything. Show. Pretty amazing. I know you're tired. I don't want to stop you, but I just wanted to tell you I love the show so much. Thank you so much. So good. So good. Great guitar playing. Everything. So good. Perfect. Congratulations. It was nice to meet you. I mean, see everybody. Nice to see you. Of course. I hope this ends. All right, you guys have fun. Enjoy. This you shooting. You were filming, right? Yeah. I was filming too. I have a lot of videos. I got in trouble though. I was videoing. They said no. I told them I knew you guys. They didn't believe me. Anyways, congratulations. I'm gonna go, but nice to see you. Congratulations. So good. It's amazing. Incredible. Thank you. It's like a wedding. All right. Thank you so much. Bye bye. See you. Bye bye. All right. Bye. Good luck. Okay, I'll see you. Yuri doesn't stop. He never stops. We gotta go. Now we go. Okay. See you all. All right. Thank you so much. Ah, 終了しましたね。もうちょっと楽しい。いいやーすごい楽しかったね。どうだった？疲れた？倍ぐらいやりたいです。倍。じゃあ行ってないところも行きたいですね。そうね、行きたいとこね、いろいろ回りたいね。いやー久しぶりのツアーでね、なんか各地本当楽しかったね。いい思い出です。いい思い出です。次はもっと大きい会場で会いましょう。Evet, bak burada kritik bir şey söyledi. Dedi ki bir dahaki de daha büyük bir yerde buluşalım. Tabii ki sonrasında çıkmışlardı bir yerlerde konser ama şimdiki bu pazarki yani harika olacak. Bu videonun yayınlandığı gündeki. Budokan konseri. 次はもっと大きい会場で会いましょう。そうだ。行きたい。ありがとうございます。バイバイ。ほなね。ほなね。バイバイ。ご飯食べます。
Hayret, yemeğe gitmediler diyecektim. Hadi yemeğe gidelim diyor burada Hasan. Evet, bu video buraya kadardı arkadaşlar. Şimdi Bandmate'in dediğim gibi Secret My Lips o kostümlerle olan var ya, onu kamera arkası görüntüleri sanırım. Çünkü video kapağında o vardı. Onu seçtim. Hadi başlayalım. Hatırladınız mı? 加納恵美でございます。でもすごい京都でこうやって撮影させていただけるのがとてもありがたいですね。 Kanami'ye bak. Ne kadar farklı değil mi? Bana mı farklı geliyor? Kanami farklı mı? いただけるのがとてもありがたいですね。中並さん入ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。雨宿りしてるでみたいな感じで、はいここではんなり立ってるやつを、あんなり。はんなり立ってるやつを取ります。はい。本番。よーい。はい。それでは本番いきます。はい、じゃあ回します。よーい。はい。そしたら次、ギター取ります。すごいここ。ここめっちゃ綺麗なんですよね。ありますね。じゃあ本番で回していきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。 Penayı düşürdü. Arkadaşlar o bilenler yazsın, çok zor bir elbise sanırım o. Çünkü eğilemedi bakın. Almak için penayı. Bilmiyorum, bilmediğim için soruyorum. お頼申します。ありがとう。はい、OK です。います。 Bir dakika ya, bu Secret My Lips değilmiş ki. Ben o kıyafetleri görünce o zannettim ama değilmiş. Yani o kıyafetlerle söyledikleri başka şarkının sanırım kamera arkası görüntüleri. はい。 Saiki'ye bak. 浅草で一回。小さい頃はおばあちゃんとおじいちゃんとはいはい。京都とか行きましたけど、観光みたいな清水寺行くみたいな。うん、去年は、なんだろう、落ち着いた雰囲気の舞妓館でしたけど、はいはい。今回すごい髪型とかすごい爆発みたいな。藤木さん入ります。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おはようございます。藤木です。あ、はい。忘れてた。設定が違うの忘れてた。Neye bindi? じゃあ行きます。本番。本番。Ha şey. よーいまた。はい。Ne kadar zor değil mi? よかったです。もう一回だけどうぞ。 Sahne çekip bunları birleştirmek. そういうことかな。わかんない。もしくはちょっと揺れに対して首がすげえこうキュッとなってるかもしれないからかもしれない。いやいいいい。 Oy pusularını yırtıp のところ yeniden oy vermenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. 出してって言います。まだ大丈夫です。出なくて大丈夫です。やってみましょう。はい、どうも。よーい。はい。
baksana zor hareket ediyor. Çok zor bir elbise sanırım. Yani şey hareketi kısıtlayan bir elbise. 怖かった揺れがなんだろう結構なんでしょう四方八方に揺れる途中ぬかるんでるとこがあって結構怖かったとお願いします Misa. お願いします Ya dikkat edin merdivenleri çıkarken bile engelliyor yani. Zor demek ki o elbise. Taşıması. お願いしますお願いしますお願いしますお願いします Hah, Akane de geldi. お願いします ちょっと改めてご紹介させていただきます。今日一日お世話になる。今日は Evet Miku'yu görmedik diyecektim. Miku herkesten önce gelmiş. O yüzden görmemişiz. でカメラ目線で皆さん Evet böyle görselleri görünce ben Secret My Lips diye düşünmüştüm değilmiş. Yani Band Make olarak çıkardıkları başka bir şarkının klibin için. はい行きます行きます。はい Kanami çok farklı görünüyor ya. Çok ilginç. Göz aşinalığı olduğu için mi acaba önceki kıyafetlerine? Hizmetçi kıyafetlerine. Ama diğerlerinin yüzü aynı görünüyor. Kanami farklı görünüyor niyeyse. Makyajdan kaynaklı sanırım. 危ないなかなか怖い舞妓さんすごい人これなんでそんなみんな早いの一個ずつじゃないのみんな Yürümelerini ne kadar kısıtlıyor ayaklarındaki. Akane var ya gülmemek için zor tutuyor kendini. Hep gülüyor çünkü. そうか前回は中だったんで旅旅だったんですよね京都はお給仕で Bakın şurada dikkat edin. Gülmemek için zor tutuyor kendini ama kamera açısı değişti. Normal Akane'ye döndü o zaman. Gülüyor. Bakın. さすがにあれだよそうか前回は中だったんで旅だったんですよね京都はお給仕でライブで来た時はめちゃくちゃ美味しいものを食べて帰るあと抹茶が大好きなんでいあそうなんですねつも抹茶の何かお菓子を抹茶買って何かを帰る Nasıl çalacak? Gerçi bendeki de soru yani Akane bu. Nasıl çalacak diye bir şey yok. Ellerini bağlasam bile çalar o. Biraz zorlanıyor ama. Ben bu şarkılarını dinlemedim bu arada. Hey, 全力ダッシュしたいですおやります真ん中からゴロンゴロンゴロンゴロンと落ちてくるあの木ぐらいのところ横並びで止まって Burası tapınak gibi bir yer mi? Ya da nasıl bir park gibi bir yer mi? Öyle bir titreşim var sanırım. 後ろをふんなり振り返るどっちだろうこっちが見えた方がいいあそうですねこっちでいいですかね、っていう感じでおい
気持ち内股の気持ちでめちゃくちゃ内股にできる気持ち内股ではい、じゃあ本番。よーい。あったはい。 Oo nasıl çıkacaksın o? 屋根の上ぐらい見るつもりだと。そうするとそんなになっちゃうから。いや、嘘。カメラ目線でいいっす。Örümcek mi varmış? Bir dakika, örümcek var. Zehirli bir şey olduğu söyleniyor. Evet. そんなになっちゃうから。 Elimiz tutuyor sanki. カメラ目線でいいっす。 Siyah 3 tane var. ありがとう。 Evet. Çok seviyorum ya. Ya Japon mimarisini çok seviyorum. Yani o Asya'daki birçok mimariyi çok seviyorum. Kore'nin kendine göre mimarisi var. Çin'in kendine göre, Japonya'nın kendine göre. Harikalar. いや皆様ラストスパートラストスパート12時ぐらいよいしょこっちに気を取られて携帯をはい。じゃあ、本番。Ses dağılınca nasıl farklı görünüyor değil mi? Açık alan, ses dağılıyor. Bunu dinlemedim. ね本当毎月来たいぐらい小型別荘欲しい1本京都になるほどは本当にお抹茶も大好きでいはいそう小鳩自分で立てたりとかあそっか茶道部って茶道部だったもん明日その Sashimi set menüsünün önünde kırmızı sashimi set menüsü. 明日はそのお茶をするところがあるのでお茶飲めると思いますね茶道部の方いるじゃないですか元中1の時にはい茶道部だったんですよ茶道流行りみんな茶道部お菓子が食べたくて Arkadaşlar Misa'nın benim tarafımda çok büyük bir değeri var. Öncelikle onu söyleyeyim. Dünya genelinde söylüyorum. Misa başka bir tarafa, dünyadaki diğer basçılar başka bir tarafa diyebilirim. Fami daha çok genç. あそうKanamaya bak. Heh, kim doğum günü? Saiki'nin. Tahmin ediyorum Saiki'nin. Saiki 2 kim yok burada başka? Happy birthday to you Kimin? Happy birthday to you Happy birthday dear Sai-chan Bak Saiki. すごいせーの Happy birthday to you 藤木様誕生日おめでとうございますどうぞこちらお消しになられてありがとうございまおめでとうございます Bir dakika ne dedi? お消しになられて Anlayacağınız çok çalışmak gerekiyor. すありがとうございまおめでとうございますぽBitti. Bu arada bir sonraki hafta yine o pazarda çekeceğim videoda Miku'nun evine gideceğiz. Hometown diye geçtiği videoya gideceğiz. Orada daha çok Miku ön planda ama yine hepsi birlikte gezmişler. Çok da güzel bir video olduğunu gördüm. Onu ekledim listeme.
Böyle kısa bir yer, 10-15 saniyelik bir bölümünü izledim. Güzel olacağını düşünüyorum. Haftaya da onu çekeriz inşallah. Şimdi dediğim gibi defalarca bakın bu şu an izlemiş olduğum 1995 Japonya konserinden gittiğinde çok defa gelmiş bu arada. İsmi Barış Manço. Kendisi aramızda değil, artık ayrıldı. E, Ebediyete geçti. Türk rock sanatçısı, rock müzik yapıyor. Ve o dediğim gibi Japonya'da belki eskileriniz bilir. Hani dinleyici kitlemin çoğu Japonya'dan olduğu için söylüyorum. Belki çoğunuz hatırlar. Çok defa gidip gelmiştir ve çocuklara yönelik çok güzel programlar çekiyordu ve yetişkinlere yönelik de bu şekilde konserleri vardı. Şimdi kısa bir ne kadarlık 9 dakika 10 dakikalık da bu video var. Bunu izleyelim isterseniz. Hem de siz de bu geçmişi hatırlamış olursunuz ya da ilk defa izliyorsanız da deyip belki videolarını izlemiş olursunuz. Evet, sıra geldi Japonya görüntülerimize. Biraz önce söylemiştim. Biz Japonya'da tam 17 konser verdik. 17 konser vermişler Japonya'da. Bu görüntüler yakında ekranlarınıza yansıyacak. Evet, bu konserleri çekip biz Türkiye'de çok güzel bir şekilde onları izletiyordu insanlara ulusal kanalda. Harika bir iş ortaya çıkarıyordu. Bakın 1995'te çağın çok ötesinde bir insandı kendisi. Şimdi öyle söyleyeyim. biz bugün hani 7'sinden 77'ye, çocuğundan büyüğüne kadar bizleri, yani bizlerin şahsında sizleri, Türk insanını, Türk kültürünü, Türk sanatını bağrına basan Japonlardan kısa bir kesit sunucusu. Bu arada Türkçe konuştuğu için dili Türkçe'ye çevirecek. Ben konuşmayacağım. Onun konuştuklarını çevirip ben size aktaracağım direktmen. Siz de bu şekilde takip etmiş olursunuz. Olur mu? Sagaya'ya gideceğiz. Biliyor musunuz ki Sagaya kenti bizim Giresun'la kardeş şehir. Şimdi bunu Giresunlular tabii ki biliyorlar. Sagaya ile Japonya'daki Sagaya ile bizim ülkemizdeki Giresun kardeş şehirlermiş. Ama Türkiye'nin tamamı şimdi öğreniyor. Biraz sonra görüntülerimiz Sagaya'dan gelecek. Hep beraber yaklaşıyoruz. Japonya'ya gidiyoruz. Evet. Çok seviyorlardı bu arada Japonya'da Barış Manço'yu ve programının ismi 7'den 77'ye zaten hani çocuk ve bu 77 yaşına kadar 7'den 77'ye kadar hepsine hitap eden işler ortaya çıkarıyordu. Sanırım bir tane videosuna tepki verdim. Çekmeye başlayacaktım. Ama Japon gruplarla tanışınca onu da sonraya bıraktım. Çok neşeli, çok keyifli bir insan. Dönence şarkısı harikadır. Dinlemenizi tavsiye ederim videodan sonra. Dönence ismi. Açık şeyde yazar. Altyazılarda yazarım. Bunun bu arada 2 tane sürümü var. Bir klavyeyle çalınmış introsu var. Bir de gitarla çalınmış var. İkisi de çok güzel. Slow bir parçadır, güzeldir ama. Evet, bu arada çok güzel birkaç tane bayağı bir dil biliyor da Japonca'ya da böyle gayet güzel konuşuyor.
Evet bu bir şarkısı aslında, ona giriş yaparken öyle bir esprisi var. Türkiye'de yaptı, orada da yapmış. Bakın o şarkıyı da dinlemenizi tavsiye ederim. Güzel bu arada. Yani çağının çok ötesinde müzik yapıyordu, öyle söyleyebilirim. Ve Japonca söylemiş, çok iyi. Evet, o da vakti olan, dediğim gibi birkaç videosunu izlesin. Tabii bayağı Japonca şarkı söylemiş ya. Evet, Japonya'nın 17 değişik kentinde verdiğimiz konserlerden çok kısa görüntü ediyoruz. İşte şu anda Sagae'deyiz ve Sagae Belediye Başkanı Sato-san bizleri ağırlıyor. Şimdi bakın, Japonların misafirperverlik anlayışı bizlere gerçekten çok benziyor. Misafirperverlik anlayışınız Japonların bize çok benziyormuş ülke En olarak. değerli konuklarını yer sofrasında ağırlıyorlar. Ve En değerli konukları yer sofrasında ağırlıyorlarmış. tabii ki yer sofrasına oturmazdan önce ayakkabılar çıkıyor, bağdaş kuruluyor veya görüldüğü gibi kurulmaya çalışılıyor. Evet, eser biraz daha gayret oluyor galiba. Oluyor. Bak, bağdaş oturmuş. Yapamadım. Oturmuş. Evet, yer sofrasına oturuyor ve nefis Japon yemeklerinin tadlarına bakılıyor. Şimdi daha önce söylemiştim. Sagae kenti bizim Giresun'la kardeş şehir diye. Sagae ve içinde bulunduğu Yamagata bölgesi kirazlarıyla ünlü. Kiraz, Batı dillerinde cherry, söriz diye bilinir ve Latince kerasus kökünden gelir. Kerasus'un yetiştiği yere de kerasun denilmiş eskiden. Şimdi kerasun Bunların hepsini yazacağım bu arada. neye benziyor? Tabii ki Giresun'a. Bu konuya biraz sonra değineceğim. Yani kiraz, kerasus, kerasun, Giresun ve Sagae. Şu anda yemeğin ortalarındayız ve bizlere Sagae bölgesinin, Yamagata bölgesinin yöresel dansları sunuluyor. Yöresel danslarıymış. Çok güzel ya. Senkronizasyona bakın. Sagae Belediye Başkanı Sato-san aynı zamanda Yamagata Bölgesi Folklorik Araştırmalar Derneği'nde başkanı. Eski dansların günümüzde de yaşamasına çok büyük özen gösteriyor. Dediğim Bravo. gibi, Japonlar çok konuda biz Türklere benziyorlar. Şimdi hep birlikte Sagae'liler ve folklorcularla hatıra resmi çekiyoruz. Tabii ki müzisyen unutulmuyor. Buradan sonraki durağımız Cherryland, yani kiraz ülkesi. Cherryland. Cherryland'da bir de Türk evi var. Orada ülkemizden gönderilen tarihi ve turistik eşyalar bir yıl boyu sergileniyor.
Türk evi varmış. Orada buradan gönderilen eşyalar yıl boyunca sergileniyormuş. Ve Japonlar akın akın çevreden de gelip Türk evini geziyorlar. İşte Mustafa Kemal Atatürk bu bizim ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Şimdi kirazın öyküsüne Arkadaşlar. geri dönelim isterseniz. Japonlar, daha doğrusu Sagaeller ilk kez kirazın kendi ülkelerine Giresun'dan geldiğini tarihi gerçeklere dayanarak ispatlamışlar. Bunlar da bizim enstrümanlar, geleneksel enstrümanlar. Kirazın kendi ülkelerine Giresun'dan geldiğini Bakın şu darbuka, şu tef, tarihi gerçeklere şu kemençe, bunlar ney, dayanarak bu bağlama, bu ud. Biz kirazı sizlerden, özellikle Giresunlardan öğrendik diye. O tarihten beri çok büyük bir dostluk başlamış Sagae ve Giresun kentleri arasında. Zaten civarı görüyorsunuz, özellikle Karadeniz yöresine ait eşyalar çok daha fazla ilgili izleniyor Japonlar tarafından. Gerçi şu anda çoğunluk bizde. Ama senenin diğer 364 günü Japonlar hakikaten akın akın buraya gelerek Kütahyaları, İznikleri ve Beykoz camlarını ilgiyle izliyorlar. Bravo. Evet. Çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bu arada Japon televizyon kameraları da bizim bu gezimize ilgi gösterince bana da ülkemizin bir başka özelliğini, yani Türk kahvesini tanıtmak düşüyor. Evet, çaylar kahveler hazır mı diyorum ya, işte bak Türk kahvesini şimdi kendisi yapacak büyük ihtimalle. Göstermedi. Evet, Sagae ve Çeylan gezimiz burada sona eriyor. Biz de programımızı yine müzikle noktalıyoruz. Kara Sevda güzel müzik, güzel şarkıdır. Söyledik kadın, bravo. Yani bitmiş zaten. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, o dönemin 1995'ten bahsediyoruz. O dönemin dünyanın neresinde bakarsanız bakın bir böyle tam kaliteli görüntü, ses. O zamanlar biraz daha bu işler böyle şeydi. O döneme göre bence çok ses ve görüntü gayet iyi yani dönemine göre. Şimdi olsa işte Ultra HD çözünürlük 4K, 2K. Evet. Dediğim gibi ülkemin sanatçısı, çok sıkı bağları var Japonya'yla. Dinlemenizi isterim. Boş vaktiniz olursa. Keyifli müzikleri vardır. Keyifli programları vardır. Denk gelirseniz. Orada bu arada birçok belgesel çekti bu şekilde. Yani bu konser için gittikleri, bir de belgesel için gittikleri var. 17 tane sadece konser vermiş yani, düşünün. Bir de belgesel için gittikleri var. Hatta bizim geçenlerde muhabbeti geçti toplulukta. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız var bizim. Dünyada tektir. Ve dediğim gibi bunu bizim kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk yapmıştır. Çocuklara armağan etmiştir. Bütün dünya çocuklarına. O tarihte yurt dışından da çocuklar gelir ve çocuklar o bayramı kutlarlar. Barış Manço'da 7'den 77'ye diye bir programı var. 7'den ki çocuklar, 77'denkiler daha böyle yaşlı kesim için yapmış olduğu program. O 7'den kısmındaki, yani çocukların kısmında 23 Nisan'a denk gelince yurt dışından gelen çocukları çıkartıp onlara böyle bir program çekerdi. Ve bunu her sene yapardı. Umarım ışıklar içinde uyuyordur kendisi. Çok seviyorum kendisini bu arada, dediğim gibi. Keyifli bir video oldu arkadaşlar benim için. Ben de geçmişi hatırladım böylece.
Keyifli bir video oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Sonraki videoda tekrar görüşelim, olur mu? Hoşçakalın.